Herkese merhaba arkadaşlar, bu videomuzu İstanbul'da 5 günlük tatil planlayanlar için derledik. İstanbul ziyaretinizde görülmesi gereken önemli yerleri, müzeler, saraylar, camiler, tarihi çarşılar ve niceleri keşfetmek için 5 gün ve daha fazlasına sahipseniz, Avrupa ve Asya kıtalarında görülmesi gereken yerleri sizler için anlatmaya çalıştık. Şimdiden herkese iyi seyirler dileriz. Birinci günde adresimiz İstanbul'un vazgeçilmez noktası Sultanahmet Meydanı ve çevresi ve ilk durağımız Gülhane Parkı. Topkapı Sarayı'nın duvarlarına yaslanmış, içinde devasa ağaçları, ağaçlarda yuva yapmış onlarca çeşit kuşları, ayaklarınıza dolanan kedileriyle Gülhane Parkı'nda güzel bir kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz. Oradan Osman Hamdi Bey yokuşunu çıkarak Topkapı Sarayı'na çıkabilirsiniz. İstanbul'un fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet'in isteği üzerine çalışmalarına başlanan Topkapı Sarayı'nın yapımı, 1478 yılında tamamlanmıştır. 3 Nisan 1924 yılında müze olarak hizmete başlayan ve bu nedenle Cumhuriyet'in ilk müzesi özelliğine sahip olan saray, dünya üzerindeki en görkemli saray müzelerinden biri konumundadır ve burayı gezmek için en az 2 saat ayırmanız gerekiyor. Saraydan aşağı doğru inince sağ tarafta sizi Ayasofya Bikebir Camii karşılayacak. Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya, mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliğiyle sanat dünyasında önemli bir yer tutar. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilisesi olup aynı yerde 3 kez inşa edilmiştir. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürülmüştür. 2020 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile cami olarak hizmete başlamıştır. Öğlen yemeğinizi Sultanahmet Meydanı'nda, Türk mutfağının geleneksel tatlarını size sunan restoranlarında yiyip gezinize devam edebilirsiniz. Tavsiye olarak size Sultanahmet köftecisini önerebilirim. Yemekten hemen sonra yenilenen halk arasında yere batan sarnıcına gidiyoruz. Bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunması sebebiyle Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılan bu yapının tarihi, Bizans dönemine dayanmaktadır. İşletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu eşsiz yapı, hem müze olarak hizmet vermekte hem de birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Sarnıcı ziyaret ettikten sonra meydana tekrar geri dönüp Sultanahmet Camii'ye gidiyoruz. Türk İslam mimarisinin en başarılı eserlerinden biri olan Sultanahmet Camii, 17. yüzyılda Sultan 1. Ahmet'in isteğiyle Mimar Sinan'ın öğrenci olan Sedefkir Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır. Cami, büyük külliyesiyle birlikte şehirde bulunan en görkemli yapılardan biridir. Şimdi ise İstanbul'un Beyazıt ilçesinde bulunan tarihi ve büyüklüğüyle dünyada bulunan en eski ve büyük kapalı çarşısına gidiyoruz. Çarşıda 3500'den fazla dükkan bulunurken çarşının ziyaretçi sayısı, yılda 40 milyonun üzerine çıkabilmektedir. İkinci gündeyiz ve ilk adresimiz Karaköy. Karaköy'de denize nazır mekanlarda damak tadınızı şenlendiren bir kahvaltı yapın ya da hemen iskeleden aldığınız bol susamlı taze simitle çay içerek vapurların ve martıların boğazı süsleyen manzarasını izleyin derim. Galata Köprüsü'nden karşıya yürüyün. Balıkçıların rastgele nidalarıyla denize salladıkları oltaları seyredin. Ve Yeni Cami'nin önünde sizi bekleyen güvercinlere yem atın. Yeni Cami İstanbul'da 1597 yılında Sultan 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle temeli atılan ve 1665'te zamanın padişahı 4. Mehmet'in annesi Turhan Hatice Sultan'ın büyük çabaları ve bağışlarıyla tamamlanıp ibadete açılan camidir. Şehrin silüetine ve görselliğine önemli ölçüde katkı sağlayan Yeni Cami, İstanbul'da Osmanlı ailesi tarafından yaptırılan büyük camilerin son örneğidir. Hemen caminin yanında bulunan Mısır Çarşısı'na gidiyoruz. İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biri olan Mısır Çarşısı, 1660 yılında yaptırılmış olup tarih içinde birçok farklı isimle anılmıştır. 18. yüzyılın ortalarından sonra Mısır'dan gelen malların çoğunlukta olması nedeniyle Mısır Çarşısı olarak anılmaya başlanmıştır.
Çarşı aktar, baharatçı, kuyumcu ve hediyelik eşyacılar başta olmak üzere farklı türden dükkanları içinde barındırmaktadır. Mısır çarşısında baharatların iştah açan kokusu karnınızı acıktırdıysa, öğlen vakti tarihi Eminönü balıkçılarında balık ekmek yanına turşu suyu geleneksel bir lezzet durağıdır. Öğleden sonraki rota önerimiz ise Fatih Balat. Bizans dönemindeki adı Petrion olan semtte, ticaret sayesinde zenginleşmiş Rum vatandaşları yaşamaktaydı. Fetihten hemen önce evlerini terk etmiş ancak Fatih Sultan Mehmet'in kendilerine dokunulmayacağı ve ibadetlerinde serbest bırakılacakları garantisini vermesi üzerine geri dönmüşlerdir. Balat, karşısındaki Hasköy gibi geniş Yahudi nüfusunu yıllarca barındırmıştır. Bu nedenle de cami ve kiliselerle birlikte sinagoglarıyla günümüze ulaşmıştır. Balat'ı daracık sokakları, sağlı sollu cumbalı evleri, son zamanlarda açılan butik kafeleri, tarihi kiliseleri, sokak hayatını rahatça hissedebileceğiniz cıvıl cıvıl haliyle tüm gün keyifle gezebilirsiniz. Üçüncü gündeyiz ve adresimiz Taksim ve İstiklal Caddesi ile ünlü olan ilçesi Beyoğlu'ndayız. Beyoğlu, eski adıyla Pera. Tarihi hanlar içinde kurulmuş mekanlarda kahvaltı, köpü üstünde közde pişmiş Türk kahvesiyle 3. güne enerjik başlayabilirsiniz. Çünkü Beyoğlu'nda gezecek, görecek çok yer var. Beyoğlu, günümüzde müzeleri, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve tarihi sokakları ile bir kültür merkezidir. Bizans döneminde Pera kısmı Venedik ve Cenevizlilerin yaşadığı önemli bir ticaret merkezi durumundaydı. İstiklal Caddesi'nde uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra İstanbul'un en bilinen tarihi yapılarından biri olan Galata Kulesi'ndeyiz. 528 yılında yapılmış olup süreç içinde farklı isimlerle tarih sahnesinde yer almıştır. Kulenin çatısı dahil 70 metre yüksekliği, yaklaşık 4 metre duvar kalınlığı ve 10.000 ton ağırlığında olduğu yapılan çalışmalar sonucu belirtilmiştir. Burada ise fotoğraf çekinmeden dönmeyin deriz. Galata Kulesi'nin hemen eteklerinde öğle yemeği için damak tadınıza uygun bir mekan mutlaka bulacaksınız. Ayrıca Galip Dede Caddesi'nden yürüyerek İstiklal Caddesi'ne çıkarken Galata Mevlevihanesi'ni de gezebilirsiniz. İstanbul'un ilk Mevlevihanesi ve Beyoğlu'ndaki en önemli Osmanlı eserlerindendir. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray'dan tünele doğru sol kolda Saint Antoine Kilisesi göreceksiniz. İnşasına 1906 yılında başlanmış ve yapı 1912 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Mimarı İstanbul doğumlu olan Giulio Mongeri'dir. İtalyan rahipler tarafından yönetilen kilise, İstanbul'daki en büyük Katolik kilisesidir. Kilise betonarme olarak ve İtalyan neogotik üslubunda inşa edilmiştir. Ayrıca İstiklal Caddesi üzerinde Çiçek Pasajı, Aznavur Pasajı, Atlas Pasajı'nda alışveriş yapabilirsiniz. Akşam yemeği için Nevizade veya Asmalı Mescid'de bir mekan seçebilirsiniz. Dördüncü gündeyiz ve güne İstanbul'un uzak gibi görünen ama ulaşımı gayet rahat olan Rumelihisar'ında başlayabilirsiniz. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan ve İstanbul'un fethinden önce Boğaz'dan gelebilecek saldırılara karşı yaptırılan Rumelihisar'ı, Anadolu Hisarı'nın karşı tarafında bulunmaktadır. 1953 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte müze olarak faaliyet gösteren yapı, İstanbul'un etkileyici ziyaret noktalarından biri konumundadır. Bizans döneminde basit bir Rum balıkçı köyü olan Bebek semti, bugün tarihi köşk ve yapılarıyla İstanbul'un en güzel semtlerinden biri haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı'nın yapımı ve kuşatması sırasında asayişi sağlamak üzere buraya Bebek Çelebi lakaplı bir bölükbaşı tayin eder ve semt ismini buradan alır. Ortaköy'e geldiğinizde vazgeçilmez lezzet kumpir ile karnınızı doyurun. Yıldız Parkı. Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki yamaçları kaplayan büyük koruluktur. Halk arasında Yıldız Parkı olarak bilinen bu alan, esasen Yıldız Sarayı'nın dış koruluğudur ve son derece zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Parkın içinde yürüyüş parkurları, oturma ve dinlenme yerleri, kır kahveleri, ilginç çevre düzenlemeleri de oluşturulmuştur. Boğaziçi'nin her an değişen güzelliklerinin seyredilebildiği manzarası, geçmiş nesillerden miras kalan asırlık ağaçları, su havuzları, gölcükleriyle her ziyaretçisini ayrı etkileyen park,
hem şehir sakinleri hem de ziyaretçiler için son derece uygun bir gezinti alanıdır. Burada öğle yemeğinizi yiyip yeterli enerjiyi depoladıktan sonra yola devam edebilirsiniz. Ve adresimiz Dolmabahçe Sarayı. Yapımına 1842 yılında başlanan 1853'e kadar devam eden Dolmabahçe Sarayı, Abdülmecit döneminde ikamet ve resmi işlerinin yapıldığı yer olarak kullanılmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Cumhurbaşkanlığı konutu olarak da kullanılan saray, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefat ettiği yer olması nedeniyle de Cumhuriyet tarihi için büyük önem taşımaktadır. Beşinci gündeyiz ve Anadolu yakasına gidiyoruz. Tabii ki İstanbul'u gezdim demek için olmazsa olmaz vapurla geçmenizi kesinlikle öneririz. Ve gideceğiniz adres ise Üsküdar vapur hattı olacaktır. Yenilenen Üsküdar sahilinden Boğaz manzarası ve deniz havası alarak yürüyüşümüze Kız Kulesi'ne doğru devam ediyoruz. Yenilenen Kız Kulesi'ne gitmeniz için önceden kesinlikle müze kartını almanız gerekiyor, yoksa yüksek ücret ile tekneye biniyorsunuz. Kız Kulesi'ni gezdikten sonra minibüs ile Çengelköy ve Kuzguncuk tarafına gidiyoruz ve Çengelköy'de Çınaraltı Kafede denize karşı çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Dinlendikten sonra İstanbul'u Anadolu yakasının yukarıdan izlemek isterseniz adresimiz Yoros Kalesi. İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakası Karadeniz çıkışına doğru Anadolu Kavağı semtinde tepelik bir konumda yer alan ve İmros Kalesi ile birlikte Boğaz'ın girişini kontrol etmek amacıyla kurulmuş olan Yoros Kalesi, İstanbul'da gezip görülebilecek ve muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltı veya akşam yemek yenilebilecek yerler arasında popüler olan mekanların başında geliyor. Yoros Kalesi'nin hemen yanı başında, muhteşem bir boğaz manzarasına sahip bir konumda bulunan Yoros Kale Kafe ve Restoran, özellikle İstanbul'da hafta sonu şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, sakin ve huzur içinde doğal bir ortamda dinlence, yeme ve içme keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir mekan. Evet arkadaşlar, 5 günlük İstanbul gezimiz burada bitti. Eğer bir gününüz daha varsa İstanbul'un harika adaları olan Büyükada, Heybeliada, Kınalı Adalara ise vapurla gidebilirsiniz. Ayrıca bizlerin atlattığı sizin de önereceğiniz başka yer varsa yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Bizlere teşekkür etmek isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.